Mesela gece idrarı varsa, mesela 2-3 defa idrarı çıkıyorsa insülin direncini sorgulamak lazım. İyot ve demir eksikliği de beyin sağlığını bozar diyor hoca. Demir düştüğünde iç sıkıntısının bir nedeni de o. Auramız daralır. Gluten sıfırlamak iyi bir şey değil. Düşük. Atalarımızın oranı 5000 yıllık yazıtlarda ne yazar? Bedenin zehirleri atma saati olarak sabah 5 ile 7 arası işaretlenmiş. Bağırsağımızdaki iyi huylu bakterileri ne artırır Ne? derseniz açlık gelir. Açlık. Ramazan dışında da 16 saat açlık yapıyorum diye ben çevremden çok duyuyorum. Bunun bir saati var mı hocam? Organik bir sirke, bu elma olabilir, alıç olabilir. İçinde tortu varsa o organik bir sirkedir. Onun içerisine tuz katıp suyla gargara yapabiliriz. Ağız sağlığı, hijyeni kötü olan birinin romatizmaya yakalanma ihtimali çok yüksek. Geçirgen bağırsak olduğunda kan beyin bariyeri de bozulmaya Bozuluyor. başlıyor. Sistem öyle şekilde dizayn edilmiş ki beyni her şeyi geçmemesi lazım. Yani bugün Alzheimer artık Evet. tip 3 diyabet diyoruz. Bir okuduğunu birkaç defa okuma. Bu hepimizde var. Hepimizde var çünkü hepimizin mikrobiyatası bozuldu. Beyin lifi tarifi veriyor. Hazır mısınız? Kağıdı kalemi hazırlayın. Wonka Vitamin sunar. Efendim merhabalar. Wonka'nın katkılarıyla bir kere daha Doktor Erkan Yula bizimle hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Çok önemli. En aslında önemsemediğimiz yer beyin sağlığının görünmeyen yüzünü konuşacağız. Yine bağırsaklarla ilintili, yine o mikrobiyom dünyasıyla ilintili değil mi? Bekleyin, ağız floramızı destekleyecek bir tarif verecek hoca. Yanı sıra en sonunda da beyin sağlığımızı olumlu yönde etkileyecek bir tarifiniz var. Eksiğim var mı buraya kadar? Yok, gayet iyi. O zaman haydi başlayalım. Hocam, Alzheimer, demans, unutkanlık, bunların hepsinin 2 bölüm önce konuştuğumuz bağırsak-beyin ilintisiyle ilişkisi mi var? Şimdi onunla ilgili o kadar çok elimizde literatürde olumlu yayın var ki. Bunu atalarım aslında gene binlerce yıl öncesinden söylemiş. Ne demiş? Demişler ki aşağısı karışıksa yukarısı da karışık. Bugün gene biliyoruz ki bağırsaktaki bu mikro alem eğer dengesiz olduğunda, iyi huylu kötü huylu bakteriler bozulduğunda beyin sağlığı için gerekli olan o kısa zincirli yağ asitleri üretilemiyor. B vitaminleri genellikle az üretiliyor. Emilmesi gereken maddeler az emiliyor. Emilmemesi gereken maddeler emilmeye başlıyor. Bunun sonucunda da nöroenflamasyon dediğimiz beyindeki mikropsuz iltihap. Aslında beyin iltihabı deyince herkes zannediyor ki şimdi menenjit gibi böyle yoğun bakımda ağır bir tablo ama halbuki öyle değil. Bunlar çok Gizli küçük bir düzeyde. iltihap yani. Gizli, mikropsuz bir iltihap. Beyinde mikroglia dediğimiz hücreler var. Bunlar enflamasyon durumunda artar. Ve bugün biliyorsa gene literatürde geçirgen bağırsağı çok konuştuk. Geçirgen bağırsak olduğunda kan beyin bariyeri de bozulmaya Bozuluyor. başlıyor. Yani sistem öyle şekilde dizayn edilmiş ki beyine her şey geçmemesi lazım. Çünkü toksik maddeler geçtiğinde fonksiyonlar bozulur. O beyin bariyerini zayıflatan en önemli yerin gene bağırsaktaki bu enflamatuar süreçlerin, bunu da gene mikrobiyota üzerinden, bunu da bozan beslenme olduğunu artık biliyoruz. Durum böyle olunca artık tedavilerin yönü de değişmeye başlandı. Yani bugün Alzheimer artık tip 3 diyabet diyoruz. Yani Bir saniye. Bildiğimiz unutma hastalığı Alzheimer. demanstan daha ağır, beyinde proteinler de birikir. Ama şu an Diyabet. tip 3 diyabet olarak adlandırılmaya başlandı. Çünkü beyinde hem enerji metabolizması bozuluyor hem glukoz metabolizması bozuluyor. Bunun sonucunda bu enflamatuar süreçler hem protein birikimini hem mikrogliaları ve böylece beynin o en önemli korteks kısmını zayıflatıyor. Bu da bilişsel fonksiyonlar, hafıza, odaklama, konsantrasyon gibi geçmiş hafızayı da, yakın hafızayı da olumsuz yönde etkiliyor. Kan beyin bariyeri bozulunca bir kişiyi hangi hastalıklar bekliyor? Şimdi kan beyin bariyeri bozulduğunda en basit olarak odaklanamama, konsantrasyon güçlüğü, bir okuduğunu birkaç defa okuma. Bu hepimizde var. Hepimizde var çünkü hepimizin mikrobiyatası bozuldu.
ve enflamatuar gıdalarla yani yangı oluşturan gıdalarla besleniyoruz. Ve sanılandan çok daha fazla miktarda bizim mineral ve vitamin eksikliğimiz var. Biz kan testlerinde ne yazık ki hücre dışını ölçüyoruz. Serum, kan testi hücre dışıdır. Ama asıl olay metabolizmanın olduğu yer hücre içidir. Yani özel yöntemlerle oraya baktığımızda orada potasyumda, magnezyumda, diğer vitaminlerin aktif hallerinde aslında çok daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunun en önemli nedeni bağırsaklardan emilimin iyi olmaması, onu tetikleyen kötü huylu bakteriler ve gıdalardan zaten aldığımız oranlar böyle. Şu an modern yaşamda bağırsağı düzgün bir tane insan var mıdır ya hocam? Şöyle, bu dediğiniz zor, giderek azaldı. Yani bizim annelerimizin bizden daha iyi bir mikrobiyotası vardı. Evet. Dedelerimizin onlardan daha iyi. Çocuklarımıza göre biz daha iyiyiz aslında. Çünkü çocuklar daha kötü gıdalarla Besleniyorlar. temas ediyorlar. Beyin sağlığı deyince bağırsak hep gözden kaçar ama artık yeni veriler bunu çok önemsiyor ve tedavi algoritmasını da değiştiriyor. Mesela tüm bu verilere bakarak Alzheimer'ın, demansın arttığını söyleyebiliyor muyuz? Bağırsak bozuk olduğu için. Tabii ki yani enflamatuar süreçler yani mikropsuz iltihaba yol açan süreçler arttığında beyinde Alzheimer'daki o bazı proteinlerin birikimi, demanstaki o fonksiyon kaybı, hafıza ile ilgili kognitif fonksiyonların azalması doğrudan ilişkili. Şimdi literatüre baktığımızda bağırsaktaki bu dengesizliği azaltan bazı probiyotiklerin, laktobasil türü bazı probiyotiklerin beyindeki bu fonksiyonu kazandırdığı ile ilgili ciddi yayınlar var. Hatta hayvan deneyleriyle bile yoğun bir şekilde çalışılmış. Biz bunu günlük pratiğimizde de görüyoruz aslında. Bazı özel probiyotikleri beslenmeyi düzelttiğimizde hafızanın daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Ama elbette ki şunu vurgulamam lazım. Hiçbir probiyotik normal sağlıklı bir beslenmenin yerini almaz. İkisi bir arada olduğunda etkinlik Mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor. oluşuyor. Yani içerisi bozuk. Ben oraya doğru probiyotiği gönderdiğimde bir işe yaramıyor. Sonucu mu çıkar? Probiyotikler çok nazlı canlılar. Diğer mikroorganizmalar gibi değil. Yani orada yeterli bir lif olması lazım. Siz şimdi ikide bir antibiyotik, alkol alıyorsanız, antibiyotik alıyorsanız, ambalajlı gıdaları yoğun tüketiyorsanız onlarda koruyucu Ne yapsın katkılar var. yani bu nazlı Tutunamaz onlar. mineral? Ne diyeyim artık adına? Mineral mi diyoruz? Onlar mikroorganizma. Çok naif, yavaş çoğalan. O yüzden açlığa da onlar dirençli. Mesela probiyotik almadan bağırsağımızdaki iyi huylu bakterileri ne artırır derseniz açlık gelir. Açlık. Çünkü kötü bakteriler hızlı çoğalır. Mesela Escherichia coli, gram-negatif Klebsiello'lar, anaerobik bakteriler daha hızlı. 20 dakikada bir çoğalıyorlar. Bunlar ise daha yavaş çoğalıyor. O yüzden açlıkta kötü bakteriler ölmeye başlar. Ve probiyotik bakterinin oranı artmaya başlar. Şimdi açlıkta o baş ağrılarının, halsizliğin ilk başta olmasının nedeni bağırsaktaki kötü bakterilerin ölüp o endotoksinleri kana salması. Orucun ilk birkaç gününde olur. Evet, o adaptasyon sağlıyor. Peki Ramazan dışında da 16 saat açlık yapıyorum diye ben çevremden çok duyuyorum. Bunun bir saati var mı hocam? Ne kadar süre yapmalıyız o açlığı? Doğrusu ne? Şimdi kişiye göre değişir ama genel olarak şöyle. Akşam 7'den sonra kalori namına bir şey yemezsek, yani sıvı alabiliriz. Yani bitkisel çaylar, açık çay, soda ve sabah kalktığımızda da 11'den önce kahvaltımızı yapmazsak su hariç alırız onları. Zaten vücut çok rahat bir şekilde aç kalmış olacak. Aç kaldığımızda dediğim gibi o hem sindirim kaliteli olacak hem boşaltım çok iyi olacak. Tabii burada kalkış saatimiz de önemli. Mesela 5000 yıllık yazıtlarda ne yazar? Bedenin zehirleri atma saati olarak sabah 5 ile 7 arası işaretlenmiştir. O saatte mi uyanalım? 5-7. Yani güneşin ritmine yakın ne kadar iyi kalkarsak bağırsaklar çok iyi bir şekilde çalışır. Bazı kişiler o uyumu sağlamıştır. Sabah kalktıklarında ilk yaptıkları şey ne? Büyük tuvaletini yaparlar. O toksinlerden arınırlar. Acıkmadan da yemediğimizde vücut hem bu kötü huylu bakterilerden kurtulmuş olur. Hem yenilenmeye başlamış olur. Karaciğer kendine gelmiş olur. Ve oksijen moleküller yani vücudu oksitleyen, hücre zarına zarar veren moleküller azalmış ve antioksidan kapasitemiz de artmış oluyor.
Geçen de demiştik, acıkmadan yediğimiz sağlıklı gıda bile bizde enflamasyon Tabii, yapıyor. tabii. Mesela akşam oturuyorsunuz. Değil mi? Televizyon seyrediyorsunuz. Aile hocam. Çaylar, meyveler, tatlılar, kuru yemişler. O saatlerde gönderdiğimiz her şey için sistem kendini yeniden başlatıyor Yeniden diyebilir miyiz? sindirime başlıyor. Yani bu arada onarması gereken ve tamamlaması gereken süreçleri yapamıyor. Yapamıyor. Şimdi sindirim deyince sadece bağırsak zannediyoruz. Ama oradan Sindirim burada başlıyor. emiliyor. Tabii ağızdan başlıyor. Aslında zihinden başlıyor. Daha gördüğümüzde, bir de bilip onu Doğru. düşündüğümüzde bile salgımız artıyor ağzımızda, tükrük bezinde. Şimdi bağırsakta emiliyor, hücre içine giriyor. Bir de orada sindirim var. Yani orada işlenmesi gerekiyor amino asitlerin, glukozun. O da farklı bir süreç. Yani bağırsak boşaldığında bile hücreler devam ediyor onun işlemine. Doğru. Asıl yaşlandıran da o oluyor işte. Hücre içerisindeki o oksijeni kullanarak yapıyoruz biz bunu. Oksijen hayat, ama onu her kullandığımızda reaktif oksijen ürünleri oluşuyor. Hücre zarıyla etkileşime gelen mitokondri yoran. Bir de minerallerimiz azsa, az su içiyorsak, hareketsizsek, stres yönetimimiz de kötüyse daha hızlı bir süreç oluşuyor. Madem sindirim ağızda başlıyorsa hocam, o zaman bize şimdi bir ağız florasını destekleyen bir tarif verin. Şimdi ağzımız eğer hijyenik olarak iyi bakmıyorsak hastalandırıcı mikrop çeşitliliği bağırsaktan daha fazla. Yani vücudun en pisleri neresi deseler hemen bağırsak aklımıza gelir ama ağız. Hijyenimiz kötüyse patojen bakteri hastalık. Yani dişini fırçalamadan yatan biri aslında kendine çok büyük bir kötülük ediyor. Kısa vadede bu göstermiyor kendisini, aynen öyle, ama uzun vadede bugün kalp damar hastalıklarından Alzheimer'a kadar ve romatizmal hastalıklara kadar etkiliyor. Şimdi ağzımıza yerleşen bu mikroplar çürüklere de yol açıyor. Mesela Porphyromonas gingivalis diye bir bakteri var. Bu bakteri bizim hücreleri etkileyerek antijenik hale çeviriyor. Bu antijenik hale çevirdiğinde vücut bunu temizlemek için saldırıyor. Ama oluşan antikorlar, antikorlar eklemlere de saldırabiliyor, kaslara da saldırabiliyor. Yani romatizmanın önemli bir tetikleyicisi de bu ağızdaki diş çürükleri. Yani ağız sağlığı, hijyeni kötü olan birinin romatizmaya yakalanma ihtimali çok yüksek. Çok. Ben onu klinik pratiğimde o kadar çok görüyorum ki. Biz hastalarımıza romatizma olsun, fibromiyalji olsun, alerjili olan olsun, geldiklerinde mutlaka bir diş muayenesi biz orada yapıyoruz. Gerekiyorsa bir diş hekimine yönlendiriyoruz. Diş hekimine yönlendiriyoruz. Panoramik diş filmi ben kendim bakıyorum mutlaka diş hekimiyle beraber. Çünkü ağızdaki mikrobiyota bozuksa biz onu sürekli yutacağız. Sağlıklı beslensek de. Doğru. Ne olacak? Oraya gaz üreten bakteriler, mantarlar daha fazla artacak. Bugün Helicobacter pylori midede zannederiz ama önemli bir yuvası diş taşları. Yani antibiyotik alalım, burayı temizleyelim. Ama burada Helicobacter pylori diş taşınla. Bununla ilgili moleküler çalışmalar var elimizde. Yani ağız bakımı sandığımızın çok ötesinde. Çok ötesinde. Önemli. Hocam bildiğimiz her şey ters yüz oluyor zaten farkındaysanız. Aslında eskiyi keşfediyoruz. Modern Doğru. bilgilerle Unutturulanı. eskiyi birleştirmemiz gerekiyor bizim. O tarife gelecek olursak, şimdi gargaralar, basit gargaralar çok daha etkili. Örneğin organik bir sirke, bu elma olabilir, alıç olabilir. Ama lütfen marketteki sirkeler olmasın. Yani içinde tortu varsa o organik bir sirkedir. Onun içerisine tuz katıp suyla gargara yapabiliriz. Ya da karbonatlı, tuzlu bir suyla gargara yapabiliriz. Sirke yerine karbonat da olabilir. İkisini de karıştırabiliriz ama asitlik derecesini değiştirir o ya zaman. sirke ya karbonat. Sirke, tuz, karbonat, tuz ya da kekik sularıyla. Kekik çok kuvvetli bir antimikrobiyal. Hem ağız kokusuna hem ağızdaki bu kötü bakterilerin, mantarların azalması üzerine etkili. Elbette ki fırçalama olmadan olmaz. Diş taşlarını ve diş arasındaki kısmı da temizlememiz gerekiyor. Ben şimdi gelsem sizin muayenehaneye hocam. Beni şöyle bir dinleseniz.
Birkaç tane böyle kısa kısa cümlelerden siz bir teşhis koyun mesela. Hani bildiğimiz her şey ters yüz oluyor ya da eski bildiklerimizi yeniden hatırlıyoruz dedim ya. Mesela ben size gelsem desem ki hocam benim her akşam belli bir saatte başlayan gaz ve şişkinliğim var desem. Siz bana nasıl bir teşhis koyarsınız? Ve nasıl bir tedavi süreci önerirsiniz? Tabii akşam şöyle, şimdi akşam yediklerimiz de önemli. Yani ne yiyorduk? Mesela akşam meyve yiyorsak meyvenin saati gündüzdür aslında. Gündüz yememiz lazım. Safranın akışkanlığını bozar akşam yediğimiz meyve ve bugün gene literatür bilgisi akşam yediğimiz meyveler safranın taşlaşmasına ve kum olma olanını artırıyor. Gene sağlıklı bildiğimiz bazı kuru yemişler mesela kaju, yer fıstığı onlar enflamatuar. Fındık çok faydalı, ceviz çok faydalı, az sonra biraz daha değineceğiz ama özellikle kaju ve yer fıstığından biraz uzak durmak gerekiyor eğer kronik bir hastalığımız varsa. Arada yiyebiliriz. Kavrulmamış tabii tercih edersek daha iyi. Hem uçucu yağlar hem de diğer etkenleri kaybetmemek için. Ceviz ve fındıkta, bademde sorun yok. O kavrulmamış olanlarda. Şimdi akşam şöyle, bir de şimdi günün stresini biz atmaya çalışıyoruz ama akşam diyaframımız stresin nihai halinde düzleşebiliyor şöyle. Yani biz bir şey yemeden bile karın şişliği ve gaz gibi SIBO'yu andıran bir şekilde olabiliyor. Yani sadece bağırsaklarda o kötü huylu bakterinin artışı gaz yapmaz. Aynı görüntüyü stresin bir tetikleyici mekanizması olarak diyaframın düzleşmesi nedeniyle o da o görüntüyü yapar. Şimdi bunları anlamak için öyküye bakmak lazım. Tabii, bütüne bakmak lazım. Şifa çünkü öyküde doğru. saklı. Yani kısa kısa gidecek olursak mesela gelsem desem ki hocam her sabah çok yorgun uyanıyorum. Ha, Vücudumda aklınıza gelebilecek pek çok eksikliğim var. Unutuyorum, isim hatırlayamıyorum desem. Nasıl bir teşhis Şimdi koyarsın? bağırsaktaki probiyotik dengesi bozulmuş olabilir. Uyku apnesi olmuş olabilir. Susuz kalıyoruz da olabilir. Yetersiz yağ alıyor olabilir. Çünkü beyin sağlığı için yağlar çok çok önemli. Birazdan ona değiniriz. Stres yönetimi mekanizması aynı zamanda. Yorgunluğu bazen beden bilerek tetikler. Çünkü artık geri çektirmek ister. Yani hep sürekli savaş modundaysak onlar yapabilir. Çeşitli vitamin mineral eksiklikleri yapabilir. Magnezyumundan koenzim Q10'ine kadar. Karaciğer detoksu zayıfsa, insülin direnci varsa, mesela gece idrarı varsa mesela 2-3 defa idrarı çıkıyorsa insülin direncini sorgulamak lazım. Bunlar da yorgunluk yapar. İdrarda mesela köpük olduğunda köpüklü bir idrar bize bir fikir verir mi hocam Tabii bir hastalıkla ilgili? Bir protein kaçağı mı derler ona bilmiyorum. Evet, yani mikroalbumin düzeyine bakmak lazım. Yani protein kaçağı olabilir. İdrar yolunda bazen taş, kum, onu kanamalar da gene benzer şey yapabilir ve enfeksiyonlar yapabilir. Ama yani köpük pek hoşlandığımız bu durum değil. Mutlaka bir tam idrar tetkikiyle bunun ayrıcı tanısını yapmamız lazım. Sağlıklı idrar nasıldır hocam? Sağlıklı idrar, sabah ilk idrarın rengi hafif koyu olabilir. Çünkü daha az su almış oluyoruz ama ondan sonraki idrarın rengi suya yakın açıksal olması lazım. Ama hala sarı oluyorsa, eğer vitamin falan almıyorsak, B vitaminleri de bunu yapabilir. Yapar, evet. Ya da C bazı vitamini yapar. Yani çok sarı çıkartır. Pancarlar gıdalardan yapabilir. Bunlar yoksa suyu az tüketiyoruzdur. Suyu artırmamız gerekiyor. Orada hani kilo şu kadar doğru bir reçete değil. Çünkü gebelik döneminde de değişir o miktar, yaptığı iş, yazın, kışın, kilosuna göre. O yüzden orada bizim mihenk taşımız, idrar rengini, su miktarını oradan ayarlayabiliriz. Hocam o zaman şuradan devam edelim. Beyin sağlığı ve onun görünmeyen yüzünü konuşuyoruz ya. Bize bu kognibiyotiği bir anlatın ya. Bu probiyotik ne işe yarıyor? Hocamın probiyotiği hemen anlatın, tam da bu noktada denk geldi. Şimdi literatürde çok fazla veri var. Biz hem klinikte gözlemlediğimiz hem de bu literatür ışığı altında beyin sağlığında araştırılmış bu probiyotikleri bir araya getirdik. Ve bunlar ne yapıyor? Bunlar bir kere bağırsaktaki bu kısa zincirli yağ asitlerini artırıyorlar. Bu hem bağırsak tamiri yapıyor hem de beynin %60'ı yağ. Yani yeni sinir hücrelerinin yenilenmesi için
hücre zarının yenilenmesi, o miyelin kılıflarının bu yağa ihtiyaç duyuyor. İkincisi vitamin minerallerin üretimi, emilimi için de bunlar şart. Üçüncüsü beyin kimyasalları var. Mesela serotonin, mutluluk hormonu değil mi? Çoğu burada üretiliyor. Mesela GABA dediğimiz bir beyin kimyasalı gene %60'ı 70'i bağırsakta üretiliyor. Dopaminin, oksitosinin bunlar sağlıklı beyinde optimum şekilde olması gereken şeyler. Beyin kimyasalları. İşte bu probiyotikler bunları sağlayarak sağlıklı liflerle beslenme, egzersiz, su ve stres yönetimiyle birlikte bir araya geldiğinde olumlu yönde kliniği destekleyen formülasyonlar. Literatürde de bu yönde birçok kombinasyon gelişmeye de başladı. Bu öncül bir kombinasyon ve etkilerini de gerçekten güzel görmeye başladığımız. Süper. Ya ben şöyle bir bakıyorum. Elimde notlar var hocam. Hafıza desteği, öğrenme, sınav hazırlığı, demans, Alzheimer sorunlarında. Yani evet. Önden biz bu hastalıklara yakalanmamak için bir önlem olarak düşünüyorsak alalım o probiyotikleri. Diyor ki bağırsak ve bağışıklık desteği sağlıyor diyor. Tabii. Şimdi bağışıklık sisteminin %70'i bağırsaklardadır. Ve buradaki mikroorganizmalarla temasla bizim bağışıklık sistemimiz sürekli eğitilir. Eğer o eğitim eksik kalırsa biz diğer mikroorganizmalara karşı daha zayıf düşeriz. Ya da kendi vücudumuzdaki antijenlere saldırabiliriz. Bu da romatizmaya yol açabilir. Ya da aşırı tepki veririz, alerjiye yol açabilir. Yani ürtikere, işte alerjik rinite, saman nezlesine. Çok alerjik vakalar var. Hepsi sebebi bağırsak bozukluğumuz. Hepsi değil ama önemli bir oranda bağırsaklarındaki o geçirgenlik bozulmuş ve kötü huylu bakteriler biraz daha artmış. Yani biz hastalar hep puzzle gibi düşünürüz. Ana mekanizmalardan hangileri bozulmuş onları bulup düzeltmeye çalışırız. Bağırsaklar, karaciğer, dolaşım, stres yönetimi, suyu, egzersizi bunların hepsi bir bütün. Bunları optimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe acil durumlar dışında pek fazla ilaç kullanmadan. İyot ve demir eksikliği de beyin sağlığını bozar diyor hoca. Türk kadınında demir yerlerde çok hocam. Az, evet. Hep karşınıza çıkmıyor mu hasta danışan size geldiğinde? Evet, emilim çok az. Hormonal bozukluklardan ötürü demir kaybı da çok fazla olabiliyor periyotlarda. Sadece hafızayı değil ruh halimizi de bozar. Şimdi demir bedeni bir manyetik bir alanla verir. Demir düştüğünde iç sıkıntısının bir nedeni de o. O auramız daralır. O manyetik auramız da daralır. Oksijen taşıması da az olur. Beyne giden oksijen de az olur. Sinir sisteminin uyarılabilirliği de düşer. İyot da öyle. İyot metabolizması yani sadece tiroid değil. Hem meme hem yumurtalık hem rahim her yerde iyotla ilgili reseptörler var. Ve gebe yeteri miktarda iyot almadığında bugün bebeğin IQ'sunun düşük olduğunu biliyoruz. Anne hamileyken iyot yeterli alınmazsa? Yeterli miktarda iyotla almazsa hipotiroidi, bazen bu gizli bir hipotiroidi de oluşabiliyor. Bebeğin beyin sağlığını etkiliyor. Direkt etkiliyor. Ne yapalım hocam? Mesela iyottan başlayalım. Biz iyotu nasıl alalım vücuda? Şimdi iyot korkutulan bir molekül değil. Elbette ki ağızdan çok yüksek miktarda herkesin almaması gerekiyor. Evet. Ona dikkat etmemiz lazım. Otomiteyi tetikleyebilir. Hashimoto'nun alevlenmiş dönemlerinde olmaz. Ama en güvenilir yol cilt. Cildimiz bizim bağırsak gibi emme potansiyeli olan bir organ. Hatta atalarımız şunu der, yemediğin şeyi cildine sürme. Şimdi iyot ciltten emilir. %2'lik Lugol'lar vücudun ihtiyacını ciddi derecede karşılar. Bunda ölçülebilir seviyede. Direkt vücuda mı damlatalım yani? Yani %2'likler daha iyi emilir. Onu bir avuç büyüklüğünde karın bölgenize, göğüse, boğaza herhangi bir yere sürebilirsiniz. Ön kola. Eğer eksiklik varsa zaten hızlıca o renk açılacak. Emecek vücut onu. Zamanla vücut doyduğunda ama vücutta biz iyotu pek depolayamayız. O yüzden gıdalarla almamız gerekiyor.
Ne Bazı yiyelim mesela? altlar, Hangi gıda? yeşilliklerin bir kısmında var ama bazılarında da mesela Karadeniz yöresinde sık eksikliğinin nedeni de bu iyotu bağlayan lahanagillerin fazla tüketilmesi. Yani o tür durumda iyotu bağlayan gıdaları uzak durmak gerekiyor. Bir de gluten de mesela önemli. Gluten tiroid metabolizmasını da bozuyor ve iyotla ilgili gene olumsuz etkilerinde olduğunu bulmaya başladık. Gluten sıfırlamak iyi bir şey değil. Düşük. Atalarımızın oranı gibi. Bir saniye. Hocam, gluten tüketmeyin, gluten intoleransınız var dediler. Gluteni bıraktık bir kenara. Ama şu anki gluten çok yüksek. Önceden %1'deydi. Şimdi kat kat fazla. Şimdi hormozis denilen bir kavram var. Küçük dozlar toksin de olsa ya da faydalı bir şey de olsa vücut ondan daha iyi faydalanıyor. Aşırı dozda aldığımız gıdalardaki bu vitaminler ve diğer şeyler yeterince emilemiyor. Düşük dozlar daha iyi. Toksinler için de bu geçerli. Düşük dozdaki enflamatuar maddeler vücudun metabolizmasının daha iyi çalışması için gerekli. Gluteni sıfırlamak o yüzden eğer çölyak hastalığınız netleşmemişse önerdiğimiz bir şey değil. Düşük dozda aynı atalarımızın beslendiği %1 oranında ata buğdayı, siyez buğdayındaki oranlarda alabiliriz. Ama burada tek sorun gluten değil beyaz buğdayda. Yani karbonhidratı çok tüketirsek ne olacak? Mayamız artacak. Kötü huylu bakteriler artacak. O da ayrı bir sorun yapacak. Kolesterol bu işlerin neresinde hocam? Şimdi kolesterol hayati bir madde. Hep kötüledik şu ana kadar. Evet. Halbuki kolesterol olmadan ne hücre zarını üretebiliriz, ne steroid hormonlarını üretebiliriz. Yani seks hormonlarından tutun testosterona kadar, ne de beynimizin fonksiyonlarını yerine getirebiliriz. Yani yeni çalışmalar şunu gösteriyor. Az kolesterol, sıfır kolesterol ve az yağlı beslenmenin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Çünkü beynin %60'ı yağ. Ama burada yağın cinsi önemli. Şimdi doymuş yağdan ziyade doymamış yağ. Hemen balık yağı gibi. Evet, balık yağı güzel. Ama biz bu yağı bitkilerden de alabiliriz. Mesela hocam? Mesela keten tohumdan alabiliriz, Güzel. yağından. Cevizden alabiliriz. Güzel. Semizotundan alabiliriz. Bunlar da bitkisel balık yağları, omega 3'ler var. Somon balığı tabii daha iyi. Onlardan alabiliriz. Çünkü yağsız kaldığımızda metabolik süreçler bozulur. Hatta bu kandaki kolesterol düşürücü ilaçların uzun vadede beyin sağlığını olumsuz etkilediğini ve hatta kasları da olumsuz etkilediğine dair yayınlar çıkmaya başladı. Kolesterol ilacı kullanan o kadar çok insan var ki aman sakın doktorunuza danışmadan da onu bırakın evet, bunu evet. yapmayın demiyoruz. Kesinlikle. Sakın. Ama hocam diyor ki uzun vadede böyle bir yani etkisi var. beslenmeye dikkat etmeden bunları kullanmak anlamsız. Yani mesela o tür statin türü ilaçlar koenzim Q10'i düşürür. Koenzim Q10 mitokondrinin yani hücremizin enerji santralinin çalışması için önemli bir madde. O yüzden kas ağrıları yol açıyor. Kalp da önemli bir kastan oluşmuş bir organ. O yüzden burada bir ikilem var. Hocam bir tarif daha verelim. Beyin lifi tarifi veriyor. Hazır mısınız? Kağıdı kalemi hazırlayın. Şöyle yapalım. Beyin lifi için ne kadar böyle renkli beslenebiliyorsak, özellikle mor meyveler. Mor renginin kendisinin enerjisi de çok yüksek ya. Acaba sebzelerde mor renkli sebze meyvelerin de vücudumuza iyi gelmesi ondan olabilir mi hocam ya? Çünkü yeni çalışmalar şunu gösterdi. Kokusu da onların değişik ve güzel. Koku reseptörü burunda değil bizim bağırsak hücrelerimizde de var. Ne diyorsunuz? Bunlar yeni bulundu. Ve bunlar uyarıldığında metabolizma çok olumlu şekilde etkilerler. Bunlar antioksidan içerirler. Polifenollar çok kuvvetli antioksidanları çevrilir. Bunu yapan da yine probiyotikler. Yani biz bitkilerdeki o aldığımız o renkli meyvelerden ya renkli sebzelerden aldığımız o cevheri aktif hale çevirmek için gene mikrobiyotiğe ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bunların içerisinde beyin lifi tabağı. Beyin lifi tabağı. Bir kere zeytinyağı olmadan olmaz. Tamam. Mümkün mertebe soğuk sıkım ve fazla oksitlenmemiş. Çünkü oksijen ve güneş ışığına temas onun kalitesini azaltıyor. Mor lahana ekleyeceğiz.
roka, soğan ama kırmızı soğan daha polifenol açısından zengin. Ve bunun tadını sumak nötrleştirir. O da mor bak. Evet, sumakla soğanın o acımsılığı azalır. Nar Şu Allah ekleyeceğiz. aşkına hocam. Atalarımız boşuna mı yapıyorlarmış? Yani, Et yemeğinin yanına mutlaka işte kırmızı soğan ve sumak olur yani. çünkü etin sindiriminde ortaya çıkan o oksijen moleküller onlar bağlıyorlar. Ve iyi huylu bakteriler için bir enerji sağlıyor bu polifenoller. Zerdeçal, çok az bir karabiber, eğer alerji bir durumu yoksa, histamin intoleranslı. Çünkü karabiber bağırsak geçirgenliğini biraz artırabiliyor. Ve limon. Bunları karışım yapacağız değil mi? Karışım ne kadar güzel. sık tüketebiliyorsak o kadar iyi. Beyin sağlığımıza olumlu etki Evet. yapıyor. Sınav döneminde diyor hoca notlarımızda beyin sadece derste yorulmaz diyor. Düzensiz uyku, kabızlık, şeker dalgalanması ve stresle beyin kilitlenir. Beyin kilitlenmesi derken hocam? Beyin kilitlenmesi hafızayı yeterince kullanamayız. Geçmiş bilgilerimizi hatırlayamayız. Bir şeyi 3 defa okumak zorunda kalırız. Beyin sesi dediğimiz olay aslında. Beyin sesini yenmek için ilk başta tabii ki stresi yok etmeyeceğiz, yöneteceğiz bastırmak yerine. Nefes egzersizleri, alkali sular, biraz daha pH hafif yüksek sular, yürüyüş, güneş ışığı, çünkü onlar doğal antidepresanlar. Az önce dediğimiz gibi beslenme, bu ne kadar renkli besleniyorsak O kadar iyi. kaliteli yağlar, doymamış yağ açısından zengin. Ve eğer bağırsaktaki mikrobiyotamız dengesizse beyin sağlığını destekleyen kognitif fonksiyonları destekleyen probiyotik kombinasyonlarını önerebilirim. Merak eden de benim sayfadan linki veririz yine. Hocanın o Evet. probiyotiği, tam da bunlara iyi gelen probiyotiği için linki koyarız. Açıklamaya da koyalım hatta bence videoda, insanlar ulaşabilsin diye. Bir de hocam son söz, şeker, 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 şeker. Bunun bir zehir olduğunu hala anlamayanlar için zannediyoruz ki işte bu sadece göbeği büyüten bir şey, kilo aldıran bir şey. Hoca diyor ki şeker hafızayı mahveder. Kesinlikle. Şeker enflamasyon yapıyor. Yakamadığımızdan fazla aldığımız şeker, elbette ki sıfır şeker olmaz. Mesela ketojenik beslenme de ne öneriyoruz biz? İşte 1 hafta 10 gün, maksimum 2 hafta kadar sıfır karbonhidrat. Çok düşük bir karbonhidrat. Tamam. Protein ve yağ. Bu beynin ketonları kullanma kapasitesinden ötürü, bir de enflamasyonu gerilettiğinden ötürü epilepsi tarzı durumlarda, işte Alzheimer'da, demansta belli bir periyotlarda biz bunları uyguluyoruz. Ama şeker hiç olmadığında da beyin strese girer. Burada vücudun yakamadığından fazla aldığımız şeker vücutta trigliserit olarak depolanır ve bu şeker gider bütün hücrelere yapışır. Kan damar hücrelerinde de endotellere de yapışır ve kanın akışkanlığını bozar. Yani oraya yapıştığında mikropsuz iltihap enflamasyonu artırır. Metabolizmayı bozar. Hücre dur der. Çünkü yüksek şeker hücre içerisine aldığında hücrenin metabolizması alt üst olacak. O yüzden insülin direnci geliştiriyor. Aslında insülin direnci hücrenin kendini koruma mekanizmasıdır. O kadar fazla şekeri aldığında fonksiyonu yerine getiremeyecek. Çünkü şeker tuzdan kat kat fazla su şeker. Ve ozmolaritesini de bozar hücrenin. İyon dengesini de bozar. Sodyum potasyum dengesini de bozar. O nedenle şekeri mümkün mertebe az ve doğal yollardan almamız gerekiyor. 4. bölümde ne konuşacağız hocam? Az sonra diyelim. 4. bölümde gebelikten insülin direncine, anti-aging'den kas kitlesine, mitokondriye, gene bu bağırsak probiyotik ilişkisini konuşacağız. Bir de diyor ki burna su çekin. Neden? Burna su çekelim 4. bölümde. Bizi izlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyoruz size. Wonka Vitamin sundu.